Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni BMW 3 serisi. Otomobil tarihinde bazı otomobiller vardır ki ne elektrikliler ne de uçan otomobiller onların yerini dolduramaz. Bu otomobillerin başında Mercedes-Benz'in C serisiyle ezeli bir rekabette olan BMW 3 serisi geliyor. Bu arada aramızda kalsın, bizim tercihimiz Yıldız'dan yana olurdu. Genellikle markanın 7 serisiyle tasarımsal olarak benzeşen 3 serisi geçirdiği makyaj sonrası çok daha dinamik gözüküyor. Buna karşın alıp başını giden otomobil fiyatlarında lüks D segmenti için rekabetçi oluşuyla da tercih edilebilir oluyor. Şimdi gelin yeni 3 serisinde neler yenilendi? Tasarım ve teknolojisi güzel, fakat iç mekan konusunda tatminkar mı gibi sorulara ve çok daha fazlasına en anlaşılır şekilde cevaplar bulalım. BMW 3 serisi bundan tam 47 yıl önce 1975'te 2 kapılı bir model olarak yollardaki yerini aldı. Yıllar içinde 4 kapılı olup ardından station wagon'a kadar uzanan geniş bir karosör tipinde üretilen 3 serisi %30'luk satış payıyla BMW'nin en çok satan modeli unvanına sahip. BMW tarafından geliştirilen BMW Clark platformu üzerinde üretilen yeni 3 serisi yenilenen tasarımıyla ilk bakışta fark ediliyor. Yeni 3 serisine önden baktığımızda bize bakan gözleri onun değişen parçalarından yalnızca biri. Makyaj 3 serisine önden baktığımızda öncesinde alttan bir çentikle birbirinden ayrılıp kısa gündüz ledlerine sahip farlar gidiyor, yerine birbiri içine geçen L şekilli gündüz ledleri ve üstlerinde mavi renkleriyle kaşlar ekleniyor. Bu mavi renk onun daha lüks görünmesini sağlıyor. Yine de birçok BMW severin hiç beğenmediği büyük ızgaraların bulunmaması yüreklere su serpti. Bir otomobilin daha güçlü görünmesini sağlayan tamponda ise ortadaki piyano siyahlı parça öncesine kıyasla çok başarılı duruyor. Genel itibariyle bakıldığında bir D sınıfı 3 serisinden çok E sınıfı 5 serisi gibi hissettirmesi onun farkını ortaya koymuş. O, ön tarafıyla farkını ortaya koya dursun, makyaj denildiğinde değişimin çok nadir olduğu profiline bir göz atalım. Tahmin edeceğiniz üzere yeni 3 serisi makyaj öncesiyle kıyaslandığında profilde bir değişim yaşamıyor. Ona tam yandan baktığımızda ikonik BMW duruşuyla karşılaştığınız profilde akıcı bir silüet kullanılmış. Net bir omuz çizgisinin bulunmamasına karşın kapı altında ters bıçak şeklinde sert bir tasarım bulunuyor. Buna ek olarak C sütunu üzerindeki Hofmeister King kıvrımı da yeni 3 serisinde varlığını korumuş. En büyük yenilik ise jantlarda meydana geliyor. Giriş seviyesinde 225-50-17 inç büyüklüğünde jantlar gelirken M Sport donanımda standart olarak 245-40-18 inç boyutunda jantlar geliyor. 19 inçlik modeller ise opsiyonel. Renk seçeneklerinde ise adeta şov yapan BMW, lansman rengi olarak metalik Skyscraper grisi sunulurken tam tamına 150 özelleştirilmiş renkte zevklerinizi bekliyor. 150 farklı renk. Şöyle düşününce BMW kaplamacı abilerin ekmeğine çörekleniyormuş gibi geliyor. Peki hem çok şeyin hem de hiçbir şeyin değişmediği arka tasarım hakkında ne deriz? Yeni BMW 3 serisinin arka tarafını incelediğimizde makyaj öncesine göre değişen tek şeyin tampon olduğunu görüyoruz. L şekilli stopların varlığını koruduğu arkada lansman modeli üzerinde model isim yazısının olmaması dikkat çekiyor. Buna ek olarak doğal bir spoiler görevi gören bagaj kapağı da çok başarılı gözüküyor. Tasarımı tamamlayan tampon ise tamamen yenilenmiş. Başta reflektörlerin dikey konuma geçip büyük difüzörlerin köşelere alınması çok şık bir hareket olmuş. Yeni 3 serisi bu haliyle bir hayli yırtıcı ve lüks görünmeyi başarmış. Yeni BMW 3 serisinin D sedan sınıfı için yeterli olup bize iç mekanı hakkında bilgi verecek olan boyutlarındaysa makyaj öncesine göre milimetrik bir büyüme yaşanıyor. Yeni 3 serisi 4713 mm uzunluğunda, 1827 mm genişliğinde ve 1440 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil mesafesinde ise 2851 mm uzunluğa sahip olacaksınız. Teknoloji ve özellikler konusunda şüphemiz yok. Fakat yeni 3 serisi bir D sedandan beklenen geniş iç hacmi ne kadar verebiliyor? Yeni BMW 3 serisinin kapılarından geçip iç mekana baktığımızda değişimi hemen hissediyoruz.
BMW'nin Curved Display adını verdiği yenilenmiş bir ön konsola sahip olan 3 serisi lüks ve premium görünüyor. Konforundan sual olunmaz koltuklar aynı formlarını korumuş. Bu şık koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında duran direksiyon simidi de makyaj öncesiyle aynı kalmaya devam etmiş. Direksiyon ısıtma tuşunun üstünde bulunduğu bu kaslı direksiyonun arkasındaysa yeni 3 serisinin olayı boydan boya ekranlar bizi karşılıyor. 12.3 inç büyüklüğünde dijital göstergeye sahip olan yeni 3 serisi bu hamleyle daha yüksek bir göğüse sahip olmuş. BMW'nin kendine has grafikleriyle bezeli olan bu ekran üzerinden araçla ilgili tüm bilgilere anlık olarak erişebiliyorsunuz. Bu ekranın devamında ise 14.9 inç büyüklüğünde devasa bir multimedya ekranı bulunuyor. Dokunmatik hassasiyeti de fazlasıyla başarılı olan bu ekranı sesli komutla da yönetebiliyorsunuz. Makyaj öncesinde havalandırma ızgarası altında bulunan tuşlar da bu ekranla birlikte mazi olmuş. Havalandırma ızgarası demişken yeni 3 serisinde 3 bölgeli otomatik klima tüm donanımlarda standart olarak geliyor. Orta konsola indiğimizde ise üstü sürgülü kapakla gizlenmiş, şarj pedi, bardaklıklar ve bağlantı noktalarının bulunduğu bir saklama alanı bulunuyor. Üstündeki şık deseniyle orta konsolun devamında, öncesinde otomatik olsa bile aksiyonlu anlarda sağ elle kavranan vites kolunun mazi olduğunu görüyoruz. Onun yerine minik bir seçicinin yer aldığı orta konsolda özellik ayar tuşları ve multimedya yönetim kumandasına yer verilmiş. Devamında ise deri kaplanmış yüzeyiyle içinde saklama alanının bulunduğu kol dayama bulunuyor. Gerek renkler, gerek kaplamalar ve gerekse ambiyans aydınlatmayla yeni 3 serisinin kabini etkileyici görünüyor. Fakat yeteri kadar geniş olmadığını söylemek gerek. Ön yolcu koltuğunda dahi biraz büyük boyutlardaysanız rahat etmenizin zor olduğu yeni 3 serisinde arka koltuklar için durum bir tık daha vahim. Özellikle bir D sedanda daha iyi bir yaşam alanı beklemenin hak olduğunu düşünürsek, yeni 3 serisinde bu lüksten yayıla yayıla faydalanamayacak olmak biraz üzücü. Ki aynı sorun Mercedes-Benz C serisinde de farksız değil. Boyutları görmezden gelirsek, yeni 3 serisinin arka koltukları bir hayli şık ve konforlu. Deri kaplama ve sertlik seviyesiyle BMW farkını hissettiren bu koltuklara oturduğunuzda orta konsolda klima kontrol tuşları ve 2 adet USB bağlantı noktası kullanımınıza sunulmuş. İç mekanda darlığından dem vurduğumuz yeni 3 serisi bagaj hacminde ise 480 litreyle segment getirilerini karşılıyor. Yeni 3 serisinin lüks duruşuyla paralel güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerine gelin bir göz atalım. Yeni BMW 3 serisinde pasif güvenlik özellikleri arasında neredeyse her noktada bulunan hava yastıkları ilk sırayı alıyor. Buna ek olarak 5 noktalı alüminyum çelikten süspansiyon sistemi de güvenli bir sürüş için yeni 3 serisinde bulunuyor. Standart olarak sunulan özellikler arasında yeni 3 serisiyle onun ruhunun bir parçası olan performanslı sürüşlerde kaza riskini azaltan dinamik sürüş kontrolü, modlara göre ayarlanan ESP kontrolü, kör noktanıza kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı asistanı, olası kazaları önünde bulunan radarlar sayesinde önleyen önden çarpışma önleyici, yeni 3 serisinin şerit dışına taşmadan ilerlemesini sağlayan adaptif şerit takip sistemi, yine hızını trafiğe göre ayarlayıp otonom bir sürüş deneyimi sunan adaptif hız sabitleyici ve çok daha fazlasına yeni BMW 3 serisinde sahip olacaksınız. Peki tıpkı renklerde olduğu gibi yeni 3 serisinin birçok farklı yakıt tipi ve güçteki motor seçenekleri bize neler vaat ediyor? Yeni BMW 3 serisinde ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterecek benzinli, dizel ve plug-in hibrit olmak üzere birçok farklı motor sunuluyor. Türkiye pazarında şu an 320i olarak tek bir motor seçeneğiyle satılan yeni 3 serisi performans konusunda tatmin edici. 320i kodlu bir benzinli 2 litre hacmindeki motordan toplamda 184 beygir güç, 300 Nm tork elde ediliyor. Şanzıman tarafında ise standart olarak tüm donanımlarda sunulan ve direksiyon arkasından da kontrol edilen 8 ileri Steptronic otomatik vites kullanılıyor.
Yeni 3 serisinde bulunan diğer motor seçenekleri ise 156 beygir güç, 250 Nm tork üreten benzinli 318i, 245 beygir güç, 400 Nm tork üreten benzinli 330i, M tarafının Fatihi, 374 beygir güç, 500 Nm tork üreten benzinli M340i. Benim favori motor seçeneğim hibrit tarafında ise 204 beygir güç, 350 Nm tork üreten hibrit 320e, 292 beygir güç, 420 Nm tork üreten 330e, dizelden vazgeçmem diyenleri de unutmayan BMW, 150 beygir güç, 320 Nm tork üreten 318d, son olarak 190 beygir güç, 400 Nm tork üreten 320d'yi kullanıcılarının seçimine sunmuş. Yeni BMW 3 serisi şu an Avrupa'da 43.900 Euro'dan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Videonun yayın tarihindeki Türkiye fiyatı ise 1.8 milyon lira. Yeni BMW 3 serisinin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni 3 serisini gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Fakat iç mekanım benim kriterlerimin altında kalmasından dolayı onu tercih edeceğimi pek sanmıyorum. Peki siz yeni 3 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni BMW 3 serisi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.